Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsel aktivite sırasındaki hızı konuşacağız. Cinsel eylem sırasında hızın bazı zararları var. Yoğun cinsel aktivitede, hızlı eylemde, penis-vajina birlikteliği sırasında uzun, yoğun cinsel ilişkiler yaşadığınız zaman ya da sık mastürbasyon yaptığınızda orgazmik kasılmaya bağlı pelvik bölgedeki kaslar yorulabilir, kramp oluşumuna sebep olabilir. Buna halk arasında daha çok sperm krampı deniliyor. Bazı erkeklerin boşalma sonrasında yaşadığı bu rahatsız edici his, acı verici bir histir. Tıbbi bir terim olarak aslında çok kullanılmaz. Halk arasında durumu tanımlamak için koymuşlar buna bir ad. İnsanın vücudunun cinsel uyarılmaya farklı tepkileri vardır. Her erkeğin de orgazma farklı tepkileri vardır. Bazı erkekler haz ve rahatlama hissederken bazıları da testislerinde ağrı ve rahatsızlık hissedebiliyorlar. Bu rahatsızlık testislerde, perine bölgesinde, kasıklarda, alt karında ağrı ve acı olarak tanımlanıyor. Erkekler bu şekilde anlatıyor. Buna boşalma krampı da diyorlar, meni krampı da diyorlar, sperm krampı da diyorlar. Aslında erkeklerin o hızlı cinsel aktiviteleri sırasında pelvis kaslarının yorulması sonrası ortaya çıkan bir durum. Pelvik bölgedeki kaslarda ani ve geçici bir spazm olur. İlişki sırasında, bazen de mastürbasyon sırasında testislerde, kasıklarda, alt karında acı, keskin bir ağrıya neden olur. İşte bu ağrıyı hisseden kişi eğer cinsel aktivite sırasındaysa bazen cinsel eyleme son verebiliyor. Bunu duyunca hemen korkmayın. Ciddi bir sağlık probleminin olduğunu göstergesi değil, kendiliğinden çoğunlukla geçiyor. Ama bazen çok şiddetli oluyor ya da süreklilik arz ediyor. Her boşalmada, her mastürbasyonda, her cinsel eylemde kramp yaşıyorsa kronikleşiyor. Başka bir sağlık sorununun işareti olabiliyor. İşte o noktada da bu alanda çalışan bir üroloji hekimine başvurmanız gerekiyor. Altta yatan nedenlere göre de uygun tedavi stratejileri belirleniyor. Biz tıbbi olarak epididimal hipertansiyon olarak da isim veriyoruz. Bazı kişilerde oluyor, her erkekte olmuyor. Orgazm sonrasında rahatsız edici bir durum. Sıklıkla ortaya çıkıyor ve acı verici. Nüfusun aslında %1'inde var. Yani 100 erkekten birinde bu var. Kişinin yaşam kalitesini etkiliyor, cinsel sağlığını etkiliyor, cinsel ilişkisini etkiliyor. Testislerindeki, kasığındaki, alt karındaki o ağrı bazen bulantı, kusma, halsizlik gibi başka şeyler de eklenebiliyor. Sizde sperm krampı olduğunu nasıl anlarsınız? Boşalmanın hemen sonrasında testislerden birinde veya her ikisinde keskin kramp gibi bir acı, bazı kişilerde donuk bir ağrı olarak ifade ediyorlar. Ağrının şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bazen bu ağrı sırta, bacaklara, bütün vücuda yayılıp kişinin hareket etme sorunlarına da yol açabiliyor. Testislerde ağrı, alt karında ağrı, rahatsızlık hissi, bedende hareket edememe, krampa benzeyen aralıklı ve keskin acılar kişiyi muzdarip edebiliyor. Sebep olan şeyler neler? Bunları konuşalım. Birincisi yoğun cinsel aktivite. Yani hızlı cinsel aktivite, uzun süren cinsel aktivite, sık mastürbasyon. Bunlar sperm krampına neden olabilir. Pelvik bölgedeki kasları yorabilir, kramplara yol açabilir. Veya stresli ve gerginseniz, psikolojik başka sorunlar varsa, cinsel deneyim anlamında yetersizseniz, işte onlar da pelvik tabandaki bu kasılmaları tetikleyebilir. Aşırı cinsel uyarılmışsanız, ön sevişme evresinde işte bu da pelvik tabanda kasılmaya, krampa yol açabilir. Eğer pelvik taban kaslarınız zayıfsa o noktada normal bir cinsel eylem sırasında da zorlanmaya ve o kaslarda kasılmaya, krampa yol açabilir. Veya sizin o kas gücünüz, esnekliğiniz, diyelim ki kaslarınız güçsüz ve pelvik taban kaslarınız da esnek değil. İşte o noktada da sperm krampı yaşama riskiniz artabilir. Bazı sağlık sorunları da sperm krampını tetikleyebiliyorlar. İşte mesela sinir sistemi hastalıkları, ürolojik problemler, bunlar da sperm krampını daha çok görebiliyoruz. Bir de obezite, çağımızın hastalığı. Yani aşırı kilolu olduğunuz zaman kas ve sinir sisteminize baskı yapar. Kasların ve sinirlerin normal sağlıklı çalışmasını engeller. İdeal kilonuza dönmeniz sizin için iyi olur. Çok alkol içiyorsanız onlar da kaslarınızı gevşetebilir. Düzensiz kasılmalara, düzensiz kas hareketlerine neden olabilir. Bu da sperm krampı oluşumuna katkıda bulunabilir. Peki sperm krampınız oldu. Arada bir oldu. Yani herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Kendinden geçebilir. Magnezyum takviyeleri alabilirsiniz. Ama sık sık oluyorsa, tekrarlıyorsa işte o zaman tıbbi yardım almanız gerekiyor. Bazı sağlık sorunlarını işaret edebiliyor. Onun için de üroloji hekimine başvurmanız lazım. Ağrınız çok şiddetliyse, rahatsızlığınız çok fazlaysa, dayanılmaz bir ağrıya neden oluyorsa, süreklilik arz ediyorsa, tekrarlıyorsa, her cinsel aktivitenizde karşınıza çıkıyorsa
mutlaka bir üroloji doktoruna danışmanız gerekiyor. Bir de kronik ağrı dediğimiz bir durum var. Sperm krampı sonucunda böyle sürekli uzun süreli bir ağrı yaşıyorsanız, hani kramp oldu ama bitmedi, bütün vücudunuza yayılıyor ağrı, o noktada yine üroloji doktoruna başvurmanız gerekiyor. Sperm krampı sonrası yürümekte problem çekiyorsanız, sırt ağrıları yaşıyorsanız, hareket etmekte problem yaşıyorsanız o zaman da tıbbi yardım almanız gerekiyor. Bu bahsettiğim durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız ya da birkaçını birden yaşıyorsanız o noktada hekiminize başvurun. Tedaviyle ilgili bir yönetim belirlenecek ve uygun yardım alacaksınız. Erken tıbbi tedaviyle altta yatan nedenlerin bulunup tespit edilip rahatlamanızı daha kolaylıkla sağlar. Siz sperm krampını önlemek için ne yapabilirsiniz? Birazcık da onları konuşalım. Sperm krampının en önemli nedeni ne demiştik? Hızlı cinsellik. Bunun yerine düzenli cinsel aktiviteye girin. Düzenli cinsel ilişki veya mastürbasyon. İşte bu pelvik bölgedeki kasların düzenli çalışmasını sağlar ve sperm krampını önler. Hızlı seks tetikler. Onun için de hızlı seks yapmayın. Yeterli ısınma yapın. Nasıl her spor öncesi bir ısınma, germe hareketleri vardır kaslarımıza yönelik. Cinsel aktivite sırasında yeterli bir ısınma yapmak lazım. Cinsel aktivitenin yeterli ısınması nedir? Ön sevişme yapmak. Ön sevişme sırasında pelvik damarlarınıza, kan dolaşımına yoğun bir kan akışı olur. Kasların daha hızlı hazırlanmasına yardımcı olur. Onun için ön sevişmeye önem verin, özen gösterin ve cinsel ilişki sırasında o ritimde yavaş, düzenli tempoda olun. Gerek mastürbasyonda, gerek de cinsel ilişki sırasında düzenli bir tempo ve yavaş bir tempoyu benimsemek pelvik taban kaslarının aşırı uyarılmasını önler. Bu da size yardım eder. Strese bağlı durumlarda da eğer bir stresli durumunuz varsa, ağır problemlerden geçiyorsanız stresini yönetmeyi öğrenin, gevşeme egzersizleri öğrenin, meditasyon yapın, hobi ve stresli yönetimle ilgili bazı faaliyetlerde bulunun. Bunlar da size yardımcı olur. Ve sevgili beyler ve bu videoyu izleyen, eşinde böyle bir problem yaşayan sevgili kadınlar, sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yapın, yeterli uyuyun, pelvik kasların güçlenmesine yönelik Kegel egzersizleri yapın. Özellikle düzenli egzersizler, pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler sperm krampını önlemeye yardımcı olur. Reformer pilates gibi, Kegel egzersizleri gibi pelvik kasları güçlendireceği için sperm krampını engelleyecektir. Ve mutlaka düzenli üroloji doktorunuza kontrollerinizi ihmal etmeyin. Siz de eğer ileri derecede sperm krampı yaşıyorsanız daha ciddi bir sağlık problemi altta olabilir. Onun için de mutlaka hekiminize başvurun. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıya yazmayı, farklı konularla ilgili bilgilenmek için yorumlara yazmayı, zil ikonuna tıklayıp bir sonraki videodan haberdar olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.